Ekşi mayalı ekmek yapıyorum. Ekşi mayalı ekmeğim soğuk fermente olacak. Bir gün önceden beslediğim ekşi mayamı dolaptan aktifleşmesi için sabahtan çıkartıp oda ısısında en az 2 katı kabarıncaya kadar bekledim. Mayada kabarcıklar oluştuğunu görüyorum. Mayamın aktifleştiğini gördükten sonra otolize başlayabilirim. Bugün beyaz unla yapacağım. 550 gram olarak ölçüp bir kenara ayırdım. 400 gram da suyumu ölçüyorum. Buradaki su miktarı ununuzun çeşidine göre değişiklik gösterebilir. Buradaki ölçüler bir ekmeklik. 550 gram olarak ölçtüğüm beyaz unu eleyerek kaba aktarıyorum. ...400 gramlık ılık suyu da elediğim unun üzerine ekliyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Kaba aldığım un ve suyu en düşük devirde 1,5 dakika kadar karıştırdım. Bu arada amaç yoğurmak değil, sadece un ve su iyice birbirine karışsın. Kabın etrafını da toparlıyorum, yanlarda kuruma yapan hamur parçası kalmasın. Üzerini örterek sadece un ve su karışımını 1 saat bekletiyorum. Bekleme sonrasında hamuru kontrol ediyorum. Hamurun elastikiyeti gayet güzel, işlem tamam. Şimdi diğer aşamaya geçebilirim. Aktifleşen mayadan kullanacak olduğum 200 gramı ayırıyorum. 1 saat beklettiğim hamurla ekşi mayayı buluşturuyorum. Mikserle 5 dakika karıştıracağım. İlk olarak düşük devirde başlayıp sonra orta seviyede çalıştırıyorum. Burada ekşi mayayı ve hamuru karıştırırken mikserin devrinin çok yavaş olmaması gerekiyor. Çünkü hamur sürtünmeden dolayı ısınıyor. Isındığı için de gluten yapısı bozuluyor. Gluten yapısı bozulunca da elastikiyetini kaybediyor. Mikserde çalışırken hamuru gözlemleyin ve arada sırada kontrol edin. Tabi burada unun miktarına göre suyun oranı ya da ortamın sıcaklığı bile bunu etkileyebilir. Kendime göre en uygun ölçü ve zamanı bu şekilde buldum. Şimdi bunu 1 saat üstünü kapatarak tekrar dinlenmeye bırakalım. Burada hamurum yayıldı ise ve elastikiyetini kaybetmek üzere ise 1 saat dinlenmeyi ben buzdolabında yapıyorum. 1 saat dinlenme sonrasında diğer aşamaya geçiyorum. Ekmeğe lezzet vermesi için 25 gram oda ısısında tereyağı ve 10 gram tuz ilave ediyorum. Mikseri 4 dakikaya ayarlayıp hamur toparlayıncaya kadar orta hızlı devirde karıştırdım. Evet, tam olarak istediğim de bu. Hamurun toparlandığını süre sonunda görebiliyorum. Şimdi tekrar 1 saat daha hamur dinlenmeye çekilsin. 1 saat dinlenmeden sonra diğer bölüme geçebilirim. Bu kısmı genelde mikserde karıştırma yapanlar gerekli görmüyor. Fakat ben bu yoğurmayı yapınca ekmeğimin daha iyi kabardığını gördüm. Bu yoğurma tekniğini uygulamak da eğlenceli oluyor aslında. Yoğurma öncesinde katlama yapabileceğim bir kalıbı hamurun yapışmaması için yağladım. Ben cam kullandım ama plastik kaplarda kullanılabiliyor. Bu yağlı kap şimdilik bir kenarda beklesin. Yoğurma yapacağım tezgahı yapışmaması için ıslatıyorum. Hamuru ıslatılmış tezgahın üzerine bırakıyorum. Hamuru tutabileceğim şekilde düzeltiyorum ve alttan alıp sarkan kısmını tezgaha vurarak elimdeki parçayı da hamurun üzerine atıyorum. Detaylı araştırmak isteyenlere slap and fold, vur ve katla yöntemi deniyor. 3-4 defa yaptıktan sonra hamur toplanmaya başladı bile. Yaklaşık 20 defa bu işlemi tekrarlıyorum. Ekmek hamuru yağlanmış kaba bırakıp üzerine örttükten sonra 30 dakikada beklettim. 30 dakika sonunda katlamaya geçiyorum. Hamur yayılmış. Panik yok. Birkaç katlama sonunda toparlanacak. Sarf şeklinde dört bir yanını içeriye doğru katlayarak üstünü örtüp 1 saat daha bekletiyorum. Bekleme sonunda yine aynı şekilde dört bir yanından zarf şekilde içeriye doğru katlayıp bir 45 dakika daha bekledim. İkinci katlamadan sonra hamurun üzerinde küçük baloncuklar oluştuğunu görüyorum ve hamur kendini toparlamış. Artık daha kolay katlanıyor. Katlama işlemini 5 defa tekrarladım. Her birinde 1 saat beklemedim açıkçası. 45 dakika ile 30 dakika aralığında yaptım.
Ve katlamalar sonucunda soğuk fermentasyon için hamuru hazırlayacağım. Fermentasyon beklemesi için ekmek sepetimi ve sepetin içine de pamuklu mutfak bezimi kullanıyorum. Sepetin içini ve hamurun tezgaha yapışmaması için tezgahı iyice unladım. Hamuru tezgaha alarak dikdörtgen şeklinde açıyorum. Hamur öyle güzel kabarmış ki elime yumuşacık geliyor. Dokusu hoşuma gitti. Açtığım hamurun üzerindeki fazla unu alarak önce iki tarafını üst üste gelecek şekilde katlıyorum. Sonra bir ucundan başlayıp fazla unu temizleyerek rulo şeklinde sarıyorum. Burada önemli olan havanın içine hapsedilmesi ve gergin bir yüzey oluşturulması. Dinlenirken bu gergin yüzeye sahip olunması gerekiyor. Fazla unladıysanız hafif hamuru ıslatarak yapıştırabilirsiniz. Rulo yaptığım kenarları da yırtmadan nazikçe çekip uzatarak kenarlarındaki boşlukları kapatıyorum. Ekmek hamurunu sepete aktarırken pürüzsüz ve gergin kısmını sepetin dibine getirerek yerleştiriyorum. Üst kısmın açık yerlerinde hamuru birleştirerek kapatıyorum. Bezi de hamurun kurumaması için üstüne örtüyorum ve doğru buzdolabına yaklaşık 16 saat bekleyecek. Ertesi gün oldu. Ekmek hamurumu dışarıya çıkarttım ve kontrol ettim. Bastırdığımda bana direnç gösteriyor. Tam da istediğim buydu. Süper. Fırına vereceğim kaba yağlı kağıt yardımıyla ekmek hamurumu aktarıyorum. Üzerine jilet ile şekil veriyorum. Böylece hamurun istediğim yönde açılmasını sağlarım. Şimdi 2 saat dışarıda kalsın ve biraz mayalansın. Hava sıcak değilse fırını 40 derecede açıp ısıtıp kapattıktan sonra fırında da bekletebilirsiniz. Beklerken kurumaması için yine de üzerine örtüyorum. Fırını alt üst ayarda 230 derece ısıtıyorum. Fırına gitme zamanı geldi. Güzel, hamur kabarmaya başlamış bile. Hamurun istediği nemli ortamı yaratmak için bir kap buz kullanıyorum. Buzu fırının en alt kısmına yerleştireceğim. İlk 25 dakika üstü kapalı olarak 230, ikinci 20 dakika üstü açık olarak 200 derece. Ta 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 tam. Sonuç tüm beklemelere değmiş mi? Bence evet.